Kıymetli takipçilerim, bugün sizlerle özgürleşme konusunda görüşmek istiyorum. Ama bir saniye, önce şu mesajı bir okumam gerekiyor. Şimdi müsaade edin, bir de bir cevap yazayım. Evet. Takipçilerim, kendinizi nasıl hissettiniz? Yok sayılmış, önemsenmemiş ya da saygısızlık yapılmış. Böyle mi hissettiniz? Evet, ben olsam öyle hissederdim. Mutlaka yaşamışsınızdır. Çevrenizde, arkadaşlarınızda, ailenizde. Bırakın yani kendi ev içinde dahi bu göz temasından kaçarak elinde bir telefon, tablet, bilgisayar, seni sadece kulağıyla dinlemeye çalışan evlatlarınız, arkadaşlarınız, dostlarınız mutlaka olmuştur. Sizler ne hissediyorsunuz bu durumda? Aynı az evvel saydıklarımı hissediyorsunuz. Önemsenmemiş, saygı duyulmamış hissediyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Siz de hemen çantanızdan telefonu çıkarıp WhatsApp'tan arkadaşlarınızla mesajlaşmaya başlıyorsunuz. Ya da Face'ten bu sınırsız bildirimleri böyle yukarı aşağı kaydırarak okumaya, izlemeye çalışıyorsunuz. Ya bu iyi bir şey mi? Hayır, iyi bir şey değil. Bu o kadar çok ilerledi ki şimdi dikkat ediyorum. 3 yaşındaki bebekten 70-80 hatta daha büyüklerimiz dahi ellerinde cep telefonları bu şekilde günlerini, vakitlerini geçiriyorlar. Peki bu durum nedir sizce? Bence sizce diye bir şey yok. Profesör Doktor Nevhat Tarhan bu durumun bir hastalık olduğunu, nomofobi denilen bir hastalık olduğunu bildiriyor. Yani onun yazılarını okuduğumda bu nomofobinin, yani şöyle açıklayalım ya da şöyle açıklıyor. Bu akıllı cihazlardan, yani telefon, tablet, bilgisayar veya başka akıllı hangisi varsa onlardan uzak kalma korkusu. Yani insanlar, bu tip insanlar bu cihazlardan ayrı kaldıklarında rahatsız oluyorlar. Kendilerini rahatsız hissediyorlar. Bu nedir? Bir hastalıktır. Yani ruhsal bir hastalık. Peki Fuat, sen bunları kullanmıyor musun? Ben de kullanıyorum. Çocuklarım kullanmıyor mu? Çocuklarım da kullanıyor. Evet, rahatsızız. Biz bu durumdan rahatsızız. Evet, evimizdeki sohbet, evimizdeki o insanların birbiriyle muhabbeti kesildi. Herkesin elinde bir telefon. Herkes köşesine çekiliyor. Telefonuyla arkadaşlarıyla chat yapıyor, sohbet ediyor, mesajlaşıyor. Ya da işte mağazalara giriyor, mağazaların işte ürünlerine bakıyor. Ya ne oldu? Biz toplum olarak hastalandık. Peki bu hastalıktan kurtulmamız için çaba gösteriyor muyuz? Hayır, göstermiyoruz. Gösteremiyoruz. Ya özellikle bu genç kesim, mesela kaç diyelim, işte 15-16'dan 25-30'a kadar olan kesim bunun tamamen hastası olmuş. Yani bu o kadar çok bunları etkilemiş ki onların beyinlerinde bir takım rahatsızlıklara sebep olmuş. Odaklanmayı bırakmış. Çocuğun dikkati dağılmış. Artık kendini toparlayamıyor. Bir yere dikkatini veremiyor. Bu hep bu nomofobinin etkileri. Kurtulmak için çaba gösteriyor muyuz? Göstermemiz lazım. Ne yapma? Ben ne yapıyorum? Kurtulmak için ne yapıyorum? Şimdi mesela şimdi bu akıllı cihazlar gerçekten bize çok faydası var. Yani şimdi ben bunu bırakın derken bunları kaldırın atın demiyorum. Bunu mesela kitap okumak için kullanabilirsiniz. Mesela şimdi diyelim benim elimde bir kitabım var. Ben şimdi bunu okuyorum. Ama farz edin bu kitabım yok. Ben ne yapıyorum?
Bunun işte internette olan dökümlerini açıyorum, okumaya çalışıyorum. Mesela diyelim ki birinci serisini okudum, ikinci serisi elimde yoksa internetten buluyorum, okuyorum. Ne yapıyorum ben bununla? Dil öğreniyorum. Yabancı dil öğreniyorum. Evet, ben Türkçe söylüyorum. O bana İngilizcesini, Fransızcasını, Almancasını söylüyor. Yani bu konuşma dilini geliştirmeye çalışıyorum. Ne yapıyorum? Farz edin şehir dışında, yurt dışında yakınlarınız var, akrabalarınız var. Ne yapıyorsunuz? Onlarla görüntülü konuşuyorsunuz. Önceden sesli konuşuyor idik. Sesli de onun fizikini görmediğimiz için hasta mıdır, değil midir, mutlu mudur, mutsuz mudur anlayamıyorduk. Ama şimdi görüntülü konuşarak, aa ne oldu yüzüne senin, niye sarardın, aa işte gözünde ne çıktı, işte şuranda ne var gibi ne yapıyoruz? İletişimi böyle canlı olarak kurabiliyoruz. Bak ne kadar güzel bir şey. Yani bu şekilde bunları kullanın. Ha, ya da ne yapın? Alın Fuat Gencal'ın kanalını seyredin. Fuat Gencal'ın yemek tariflerine bakın. Çünkü çok basit, uygulanabilir tarifler. Alın orada okuyun, öğrenin. Ondan sonra gelin burada fiziki olarak yapın. Çok güzel. Evet kıymetli takipçilerim. Bu durum gerçekten insanları çok zor bir duruma doğru götürüyor. Bu bağımlılık çok kötü bir şey. Kaygı, depresyon hep bundan kaynaklandı. Hep bu bağımlılıktan kaynaklanan rahatsızlıklar. Ne yapmanız lazım? Kitap okumanız lazım. Ne yapmanız lazım? Ailenizle çıkıp yürüyüş yapmanız lazım. Ne yapmanız lazım? Dostlarınızla sohbet etmeniz lazım. Şimdi hastalık var biliyorsunuz, bir salgın hastalık var. Ondan dolayı ve sosyal mesafeyi koruyarak, maskenizi takarak, arkadaşlarınızla, dostlarınızla sohbet edin, muhabbet edin. Ne kadar güzel bir şey. Ya evdesiniz, açın dua edin. Dua da çok güzel bir şey. İnsanı rahatlatan bir şey. Kıymetli takipçilerim, lütfen bu cihazların kölesi olmayalım. Bu cihazları üreten insanlar, zannediyor musunuz ki siz kendi çocuklarını bu cihazları kullandırıyorlar? Hayır, kullandırmıyorlar. Siz zannediyor musunuz ki kendi çocuklarını herkesin gittiği okullara veriyorlar? Hayır, vermiyorlar. Neden? Çünkü bizim bu cihazları kullanarak, işte şu anki akıllı okullara giderek öğrencilerin normal düşünme, beyinlerini geliştirme şeyleri sıfırlanıyor. Hep hazıra alışmışlar. Hatırlayın, yani benim dönemimi hatırlayın, siz de mutlaka hatırlarsınız. Eski dönemde kara tahtalar vardı, tebeşirler vardı. Şimdi hep akıllı tahtalar, işte yok böyle bir yazan kalemler var. Tebeşir vardı. Öğrenci tahtaya kalkardı, matematik suallerini tebeşirle yazar, sonucu çıkarır. Sonra o sonucun doğru mu değil mi onun sağlamasını yapardı. Şimdi var mı öyle bir şey? Yok. Hesap makinesi çıktı. Tak 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 sonuç bu diyor. Tamam da nasıl olduğunu, neyi nasıl biliyor mu? Bilmiyor. Hayır, bilmiyor. Basit bir örnek kendimden vereyim. Bu cep telefonları çıkmadan ev telefonları vardı. Ve telefon defterleri vardı. Hatırlarsınız mutlaka. Telefon defterleri vardı. Şimdi ben çalıştığım iş yerinde bu telefon açılması gereken ne kadar müşterim varsa hepsinin numarasını aklımda ezberlemiş. Yani araya araya beynim hep kaydetmişti onları. Ama şimdi eşimin numarasını söyle, inanın bilmiyorum. Kızımın numarasını ya da oğlumun numarasını bilmiyorum. Çünkü telefonda kayıtlı. Beyin diyor ki niye diyor uğraştırıyorsun beni, var orada diyor. Ona orada bas çıksın. Halbuki hayır. Böyle yapa yapa beynimiz tembelleşti. Lütfen. Mesela bu cihazların diyelim sahiplerinin çocukları aynı dediğim gibi bizim eski usul okullarımıza gidiyorlar. Orada kara tahtalara yazıyorlar. Orada okulun arka bahçesinde üretim yapıyorlar. Ekiyorlar, biçiyorlar. El işi derslerinde ben iyi biliyorum, ilkokulda ben iki tane şişle kocaman bir yolu görmüştüm. Böyle el işi derslerinde küçük küçük el arabaları yapmıştım, kutular yapmıştım. Bahçede yetiştirdiğim meyvenin, sebzenin haddi hesabı yoktu. Ve ben bak, o çocukluğun vermiş olduğu alışkanlık hala 50 küsur yaşındayım. Hala devam ediyor. O nedenle
Lütfen kıymetli takipçilerim, herkese lütfen diyorum. Artık özgürleşme vakti. Özgürleşelim. Biz bu cihazların kölesi olmayalım. Önce biz kendimizi özgürleştirelim. Daha sonra yavaş yavaş çevremizi özgürleştirelim ve bu kölelikten kurtulalım inşallah. Bugünkü çekimim bu kadar. Hepinizi Allah'ıma emanet ediyorum. Hayırlı günler.